Fenzuru keyfe bede'el halka. İşte baksınlar. Allah'ın yaratışı nasıl yaptığına baksınlar. Bakmak için ne yapman gerekiyor? Çıkman gerekiyor, gezmen gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Müminin seyahati Allah yolunda cihattır. Bakın cihat dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Savaş geliyor ilk olarak. Ama bir Müslüman Allah rızası için başka bir yere seyahat ettiği zaman bu ne olmuş oluyor? Cihat yapmış oluyor. Allah korusun başına bir şey geldi. Gazi olursun. Başına bir şey geldi ve öldün o yolculuk esnasında. Sana ne deniyor? Şehit. Şehit. Bu seyahattir. İslamiyet seyahat yapanlara bazı kolaylıklar vermiştir. Bu din kolaylık dinidir. Bu dinde seyahate çıkacak olan bir adam, seyahate çıkmak için niyetlenmiş olan bir adam, normalde bir mescidin süresi ne kadardı İslamiyet'te? 24 saat. Sabah namazına ayağını yıkarsın, sonra mescidini giyersin. Akşama kadar bir daha ayağını yıkamana gerek kalmaz. O mescidin üzerine bir kere meshettin mi, ayağını bir daha yıkamana gerek yok. Ne kadar? 24 saat. Ertesi sabaha kadar. Seyahat eden bir adama bu ne olur? 72 saat olur. 3 gün boyunca bak mescidini ayağından çıkartmana gerek yok. Zorluk vardır. Su bulamazsın, şu olur, bu olur. Seyahat ederken bir adam namazı kaçırma riski ortaya çıkarsa bineğin üzerinde namaz kılabilir mi? İma ile namaz denen bir durum vardır İslamiyet'te. Göz ile sadece bakışla namaz. Muhammed Aleyhisselam devesinin üzerinde namazı kazaya kalma durumu oldu. Devesinin üzerinde namazını kıldı. Bak bizim uçakta ne oldu? 2 tane vakit namaz kazaya kalacaktı. Giderken Medine'ye öğle namazı kazaya kalacaktı kardeşler. Ne yaptık? İma ile uçakta namazı kıldık. İma ile kılarken kıbleye bakmak zorunda değilsin. Çünkü seyahat eden bir araç içindesin. Kazaya kalma durumu yoksa son ana kadar bekletirsin. İndiğin zaman kılarsın. Dönüşte de akşam namazını sanıyorum uçakta kıldık. İma ile kıldık. Bu İslamiyet'in verdiği kolaylıktır. Su bulamayabilirsin yolda. Abdestini teyemmümle alırsın. Bak yolculuğa çıktığın zaman İslam sana kolaylık veriyor. Çık diyor, gez diyor Allah Teala. Halifemiz Ömer'in sözünü hatırlayın. Kendisine bir adam geliyor ve şöyle diyor. Ben falancayı tanırım, o çok iyi bir adamdır. Halifemiz diyor ki Allah ondan razı olsun. Sen bu adama iyi bir adamlı sözünü neye dayanarak söyledin? Sen bu adamla 1, ticaret yaptın mı? 2, uzun yola çıktın mı? Bakın bir adamın iyi adam ya da kötü adam olup olmadığını nasıl anlayabilirsin? 2 şey yapmış olman lazım. 2 şeyden birini yaparsan bu adama iyi ya da kötü diyebilirsin. Ya ticaret yapmış olacaksın, ticarette adamın gerçek yüzü ortaya çıkar. İstediği kadar takiye yapsın, maske taksın. Ticarette malcanın yongasıdır, malı kaybetme, menfaatini kaybetme durumu ortaya çıktığı anda o adamın gerçek yüzü ortaya çıkar. 2, uzun yolculuk. Uzun yolculuklarda adamın gerçek yüzü ortaya çıkar. Birçok alışkanlığını, evinde elde ettiği birçok alışkanlığı uzun yolda ele geçiremeyeceği için o adam gerçek yüzünü ortaya çıkartmak zorunda kalır. O alışkanlıklarına kavuşamadığı için bağırıp çağırır, gür çıkartır, hır çıkartır, kavga çıkartır. Hacılarımızdan bir tanesinden çok korktum. Öfkeli bir adam, barut fıçısı. Dedim bu adam kesin Kabe'de ya da Ravza'da bir yerde kavga çıkartacak. Ama adam orada melek gibi oldu be. Allah razı olsun. Vallahi kendini sakındırdı. Kendini tuttu. Kavga çıkartacak birkaç mesele de ortaya çıktı ama adam sınavı kazandı. Bu hacı kardeşimi takdir ediyorum, tebrik. İsim vermeyeyim şimdi. Gururlanmasın, kibirlenmesin. Oldum, ettim, evliya oldum falan demesin. İsim vermiyorum ama adam Rabbime hamdolsun kendini sakındırdı. Kendini tuttu. Bundan dolayı çok memnun oldum. Allahü Teala ona ve bütün hacı kardeşlerimize rahmetiyle muamele etsin. Yaptığımız umremizi kabul etsin. Niye